Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bozcaada'nın meşhur lezzetlerinden biri olan domates reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Bu reçeli normalde kireç kaymağında bekleterek yaparlar ama ben kireç kaymağı yerine karbonat kullanacağım. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Reçelim için bakın 1 kilo sivri çeri domatesim var. Yıkıyorum ve kabuklarını incecik soyuyorum. Ben sivri çeri domates kullandım ama sizlere yumurta domates kullanmanızı tavsiye ederim. Sivri domates olarak da bilinir. O sivri domatesin en küçüklerinden seçerek yaparsanız reçeliniz çok daha güzel olacaktır. Çünkü sivri domates çok daha etli bir domates oluyor. Tüm domateslerimi soydum. Bakın alt kısmından kürdanla deliyorum ve içlerindeki suyunu ve çekirdeklerini iyice çıkartıyorum. Bir kabın içerisine bir miktar suyu aldım. Üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı karbonat ekliyorum ve karıştırıyorum. Domateslerimi içerisine ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar su eklemeniz yeterli. Suyun içine batması için üzerine bir kapak kapatıyorum. Tabağın kapağını da kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ertesi günü oldu bakın. Güzelce yıkadım ve süzgece aldım. Daha sonra içlerindeki kalan sularını tekrar sıkıyorum. Yavaşça bir tabağın içerisine aldım. Bir kase kadar bademim var. Bir taşam kaynatıp kabuklarını soyuyorum. Domatesleri daha önce suyunu çıkarmak için delmiş olduğum yerlerinden her birine bir badem yerleştiriyorum. Yayvanca bir tencerenin içerisine 600 gram toz şekeri aldım. Üzerine 4 su bardağı su ekledim. Kaynayana dek ara ara karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldiğinde bir silme çay kaşığı tereyağı, 5-6 adet karanfil ekliyorum. Bakın şerbetim kaynamaya başladı. Domateslerimi üzerine ilave ediyorum. Kalan bademleri de üzerine döktüm. Ve harlı ateşte kaynamalarını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte reçelimi pişiriyorum. Tabi ara ara karıştırıyorum. Bakın yaklaşık 1 saattir kaynayan reçelimin içerisine bir silme çay kaşığı limon tuzu, 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum ve ocağın altını açıyorum. Harlı ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar kıvam alana dek pişirmeye devam ediyorum. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Daha sonra bir tabağın içerisine bir miktar aldım ve derin dondurucuya kaldırdım. Bakın soğuduktan sonra kıvamına bakmak istiyorum. Kıvamı olmuş. Yani 1 saat kısık ateşte pişirdim. 15 dakikada harlı ateşte pişirdim. Reçelimin kıvamı geldi. Siz de kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Ocaktan alıyorum. Kışlık saklamak için sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatarak ters çevirebilirsiniz. Ben kışlık yapmadım. O yüzden bakın bu soğumuş hali, kıvamını görüyorsunuz. Çok lezzetli, çok güzel bir reçel oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.